Merhabalar, ben Oğuz. Bugün Kimetsu no Yaiba'da önemli karakter olan Yorichi'nin videosuyla karşınızdayım. Eğer mangayı okumadıysanız Yorichi'yi tanımamanız çok doğal. Bu videoda mangadan birçok spoiler olacak, şimdiden söyleyeyim. Başlamadan önce kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Yorichi ve ikiz kardeşi, ikizlerin son derece kötü bir alamet olarak kabul edildiği Sengoku döneminde doğdular. Özellikle Yorichi çok tuhaftı. Alnında garip bir doğum lekesi vardı. Bundan dolayı da babası onu öldüreceğini ilan etmişti. Ama anneleri öyle düşünmüyordu. En sonunda anlaşma yapmayı başardı ve Yorichi'nin 10 yaşına geldiğinde keşiş olması için tapınağa gönderilmesi kararlaştırıldı. Babasının bu işaretin şanssızlık olduğuna inanmasına rağmen Yorichi'ye inanılmaz fiziksel bir hüner ve canlıların bedenlerinin içini görme yeteneği vermişti. Kardeşinden çok farklı büyüdü. Kardeşine göre daha az yemek yiyordu. Aldığı eğitim onunkinden çok daha düşük bir eğitimdi. Ailesinden uzak bir yerde kalıyordu. Hapsedilmişti. 7 yaşına gelene kadar Yorichi hiç konuşmamıştı. Bu nedenle onun sağır olduğu düşünülüyordu. Annesinin yanındayken sürekli onun sol tarafında duruyordu. Bunun nedeni de sonradan ortaya çıktı. Annesi hastaydı. Hastalığı da annesinin sol tarafını zayıflatıyordu. Bunu çok önceden sezebilmişti. Gün 7 yaşındayken Yorichi gülümsedi ve ilk kez konuştu. Kız kardeşinin kılıçla yaptıklarını izledikten sonra kardeşi gibi bir samuray olma niyetini ilan etti. Yorichi kardeşiyle beraber bir şeyler yaparken hiç eğitim almamasına rağmen birçok şey başarmıştı. Bundan dolayı da kardeşi bayağı şaşırmıştı. Ama Yorichi böyle birine vurma, zarar verme hissine dayanamadığı için samuray olma hayallerinden vazgeçti. Kardeşi ona sürekli hiç eğitim almadan kılıçlar üstünde nasıl bu kadar başarılı olduğunu sordu. Yorichi de bunun muhtemelen nefes tekniğinin bir etkisi olduğunu anlattı ona. Ama o kılıçlar hakkında konuşmak ve kılıçla eğitime devam etmek yerine kardeşiyle beraber oyun oynamayı ve onunla uçurtmayı tercih edeceğini söylüyordu. Anneleri hastalığından dolayı vefat edince Yorichi kardeşine haber vermek için gece onun odasına gitti ve veda etti. Bu gece tapınağa gitmeyi planlıyordu. Kardeşine ona minnettar olduğunu söyledi. Onu her zaman aklında tutacaktı. Çocukken ona hediye ettiği flütü hala saklıyordu. Kız kardeşi annesinin günlüklerinden Yorichi'nin annesinin hastalığını ta en başından beri bildiğini öğrendi. Artık kardeşi Yorichi'nin bir dahi olduğunu biliyordu. Bu nedenle onu kıskanmaya başladı. Tapınakta keşiş olan Yorichi bunu yapmaktan vazgeçti. Buradan kaçmaya başladı. Dağlara doğru herhangi bir yorgunluk belirtisi göstermeden bir gün ve bir gece boyunca dümdüz koştu. Koşarken kendisiyle aynı yaşta olan ve tüm ailesi öldürülmüş Uta adında bir kızla tanıştı. Yorichi onunla yaşamayı tercih etti. 10 yıl sonra Yorichi Uta ile evlendi ve Uta hamileydi. Çocuk doğmadan önce Yorichi karısına güneş batmadan döneceğine söz verdi. Ebe bulmak için evden ayrıldı. O da Yorichi yaşlı bir adam gördü ve ona yardım etti. O da o kadar çok zaman kaybetmişti ki eve dönüp ertesi gün bir ebe çağırmaya karar verdi. Ama o zamana kadar güneş çoktan batmıştı ve sonunda eve geldiğinde Uta ve doğmamış oğlunu yerde yatarken buldu. İkisi de bir şeytan tarafından katledilmişti. Olay Yorichi'yi o kadar etkilemişti ki ölü karısının 10 gün boyunca elini tuttu. İblisi takip eden bir iblis avcısı Yorichi'ye ölüleri gömmesi gerektiğini söyledi. Böylece Yorichi kılıcını geri aldı ve artık iblis avcısı olarak eğitilecekti. Sonunda Yorichi ve ikiz kardeşi inanılmaz derecede güçlü iblis avcıları oldular. Kendi nefes stillerini geliştirdiler. Yorichi güneş nefesi tekniğini kullanıyordu, kardeşi de ay nefesi. Yorichi kendi geliştirdiği bu nefes tekniğini başkalarına öğretmeye çalıştı. Ama kimse onun gücüne erişemediği için Yorichi onun yerine çıraklarına bireysel güçleri, zayıf yönlerine daha iyi uyacak şekilde değiştirilmiş nefes tarzı eğitimleri verdi. Bundan dolayı birçok farklı nefes tekniği var yani. Hepsinin ana noktası, ana birleştiği yer Yorichi'nin geliştirdiği güneş nefes tekniği. Ve bunu nefes teknikleri videosunda daha detaylı anlatırım. Kardeş yeterince güçlendikten sonra yollarını ayırarak iblis avcılıklarına devam ettiler. Peki Tamoya eşliğinde iblis avcılarının ilki, başları, liderleri ölümcül düşmanı olan Kibutsu Muzan'la karşılaştı. Yorichi Kibutsu Muzan'ın etrafına yaydığı kötü niyeti ve şiddet arzusunu hissedebiliyordu. O zaman Muzan'ı kesin olarak yenmek için doğal yetenekle doğduğunu düşünmeye başlamıştı. Muzan Yorichi'yi pek önemsemedi çünkü nefes tekniği kullanan birçok kılıç ustasını katletmişti. İkisine denk değillerdi onlar. Söyledikten sonra dövüşmeye başladılar ve Muzan Yorichi'nin ölümcül tekniklerinden birinin kendi sonu olabileceğini fark etti ve ilk kez korkuyu hissetti. İblisi öldürmek için doğduğunu düşünen Yorichi Muzan'la savaştı. Muzan'ın 7 kalbi ve vücuduna yayılmış 5 beyni olduğunu fark etti. 13. formla hepsini başarılı bir şekilde kesmeye başardı. Tam başını tutmakta zorlanırken ilk kez öleceğini düşünüyordu burada. Yorichi Tamoya'nın Muzan'ın yok edilmesinden umutlu olduğunu fark etti ve Muzan'a hayatın onun için değerinin ne olduğunu sordu. Muzan buna cevap vermedi, dişlerini gıcırdatıyordu sinirden. Burada bir şey oldu. Yorichi
Muzan'ı öldüremedi. Muzan oradan kaçmayı başarabildi. Ama ya Muzan'ın ölmediğini, hayatını mahveden adamın nasıl hayatta kaldığını öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu. Bu da onu sakinleştiren kişi Yorichi oldu. Chi Tamoya'dan yardım istedi. Kısa bir süre sonra bazı iblis savcıları Yorichi'nin kardeşinin örgüte ihanet ettiğini ve iblislerin yanında savaşmaya başladığını söyledi. Kardeşi de artık bir iblis olmuştu. Yorichi'nin Muzan'ı öldürmekteki başarısızlığından dolayı birçok insan onun istifa etmesini istiyordu. Ama iblis savcılarının yeni başkanı bu duruma katılmadı. İblis savcısı işareti taşıyanlar maksimum 25 yıl sınırlı ömre sahiplerdi. Ama Yorichi bir şekilde onlarca yıl yaşamayı başardı. En sonunda iblisleri katletmeye devam ettikçe kör oldu. 80 yaşına geldiğinde Muzan'dan sonra en yüksek rütbeye sahip olan iblisle yani kardeşiyle bizzat yüzleşecekti. Kardeşinin dönüştüğü şey karşısında harap olan ve onun şu anki kaderinden kurtarmaya çalışan Yorichi onu öldürmeye çalıştı. Ama kardeşinin boynunu hafifçe kesti. Kardeşi bir sonraki darbenin onu öldüreceğinden korksa da Yorichi ne yazık ki kısa bir süre sonra vefat etti. Kardeşi Yorichi'nin ölü bedeninin yanına gittiğinde ona hediye ettiği flütü hala taşıdığını fark etti. Bunu gördükten sonra büyük bir pişmanlık yaşadı ve yas tuttu. Kardeşine hediye ettiği kırılmış flütü aldı ve nihai ölümüne kadar her zaman yanında taşıdı. Jiro Muzan'la olan savaş sırasında onun kanıyla ölümün eşiğine geldiğinde Yorichi'nin geçmiş anılarını gördü. Yüzlerce yıl ölmüş olmasına rağmen ruhunun huzur bulmasını diledi. Serinin tüm tarihindeki bilinen en güçlü karakter ve en iyi şeytan avcısıydı. Kılıç ustalığı eğitimi almamış bir çocuk olarak eğitimli bir kılıç eğitmenini yenebilmişti. O mucizevi bir dahi olarak anılıyordu. İblis avcısı eğitimi aldıktan sonra bir iblis avcısının karşılaşabileceğinden daha fazla şeytan öldürmüştü. Muzan tarafından gerçek bir canavar olarak kabul ediliyordu. Ona göre de dünyanın en güçlü karakteri oydu. Sakin, saygılı bir bireydi. Son derece alçak gönüllüydü. Kendini başka bir adam olarak görüyordu. Yani özel biri olduğunu düşünmüyordu. Kardeşinin dediğine göre zaman geleceğe inancı olan birisiydi. Birisi güneş solunumu tekniğini kullanmasına rağmen kendininkinden daha da güçlü olacak bir neslin ortaya çıkacağına emindi. Normalde hiç duygularını dışa yansıtan biri değildi, hiç göstermiyordu. Çocukken de çok çekingen ve sessiz birisiydi. O kadar güçlüydü ki Muzan'ı tek bir harekette neredeyse ölümcül bir şekilde yaralamıştı. Ya Muzan ondan kaçmak için kendisini böyle parçalara ayırdığında 1800 parçaya falan ayırdı. Onları kolayca böyle yok etti ama sadece 300'e düşürmeye başardı ve Muzan'ı öldürmeyi başaramadı. Daha çocukken bile günlerce dinlenmeden koşabiliyordu. Çok siteye baktım ama Yorichi ile Tanjiro arasında bir akraba, bir bağlılık var mı diye yok, yani yazmıyor hiçbir yerde. Sen Yorichi'nin hiç çocuğu olmadığı için hani devam etmemiş soyu. Karakterler sadece görünüş olarak ve yara izi olarak birbirlerine benziyorlar. Yara izi mevzusu da neredeyse herkeste bir yara izi var. Yani herkeste dediğim haşıralarda var. Haşire olmasa da var, tam bunu dile getiremedim ama yara izleri iblis savcılarına belli güçler veriyor. Belli yetenekler veriyor. Değişik ve farklı bir konu o. Onunla ilgili böyle detaylı bir şey bulabilirsem onun da videosunu yaparım. Videoda buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.